Merhaba sevgili arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün sizlere Diffenbachia çiçeğini nasıl çoğaltabiliriz ya da isteyen komşularımıza, arkadaşlarımıza nasıl verebiliriz onu anlatacağım. Diffenbachia çiçeğinden böyle bir dal kopartıyoruz. Bu dalı su dolu bir kavanoza koyuyoruz. 45 gün boyunca bekletiyoruz. 5 gün arayla da suyunu değiştiriyoruz. İlk bir ay hiç köklenme ve hareketlenme yok ama bir aydan sonra çiçekte son 15 günde köklenme başlıyor hızlı bir şekilde. Onu gösterelim sizlere. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir kökü çıktı. Bu köklerle ekebilirsiniz, toprağa aktarabilirsiniz ama ilk 15 gün iyice sulamanız lazım. Köklerin iyice toprağa tutunması ve uzaması için ilk 15 gün topraktayken çok iyi bakacaksınız. Ondan sonra kendisi tutunduktan sonra ilerler gider zaten. Şimdi bahar ayları tam zamanı. Baharda çiçeklerinizi daha rahat çoğaltabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum. Sevgili çiçek severler merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Bugün gördüğünüz gibi evin dekorasyonuna zarif bir hava katan barış çiçeğinin çoğaltma yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere. Barış çiçeğini daha evvelden bakmış olanlar bilirler. Barış çiçeği bir salon çiçeğidir. En önemli özelliği de bakımında suyu çok seviyor olmasıdır. Suyu çok seven çiçekler de çelik alınıp bir suya konduğunda kavanoza ya da bir vazoya konduğunda 1 ay 1,5 ay beklendiğinde kök veren çiçeklerdir. Şimdi gelelim barış çiçeğinin çoğaltılmasındaki birinci yöntem. Demin de bahsettiğim gibi bir çelik alınıp bu çeliğin bir vazoya ya da kavanoza konulup beklenmesiyle olan çoğaltma ve köklendirme yöntemi. Bu çiçeğin kökünde gördüğünüz kesilmiş olan bazı bölgeler var. Oradan keserek bir parça aldım, vazoya koydum. Ancak en geç haftada bir, en sık 3-4 günde bir suyunu değiştirdim. Çabucak köklenmesini beklemeyin. Köklenmesi 1,5 ayı buluyor ve 1,5 ay sonucunda bu şekilde kök elde ettim. Ancak bu şekilde toprağa ektiğiniz vakit tam verimli olmayabilir. Çok sulamanız lazım. 1 ay, 1,5 ay boyunca sık sulama gerekli. Eğer ki ben ihmal edebilirim diyorsanız 15-20 gün daha suda bekletip 5-6 tane kök çıkarmasını sağlayıp öyle toprağa aktarabilirsiniz. Ne kadar fazla kökü olursa toprağa sarılması da o kadar hızlı olacaktır. Barış çiçeğinin çoğaltılmasının başka bir yöntemi de daha evvelden çiçek açmış ve sonraları formunu kaybedip kurumaya yüz tutmuş çiçeklerin biraz daha kurumasını bekleyerek içerisindeki taneleri tohum olarak kullanmakla barış çiçeğini çoğaltabiliriz. Ancak bu şekilde tohumla çoğaltmalarda toprağın yarım santim altına ekilerek bol bol sulayarak ve üzerini de bir streçle kapatarak daha hızlı ve kolay çimlenmesini sağlayabilirsiniz. Streçle kapattığınızda kalemle ya da kesici bir aletle milimetrik küçük havalandırma delikleri de açmayı unutmayınız lütfen. Şimdi gelelim barış çiçeğinin en kolay çoğaltma yöntemine. Barış çiçeklerinin genellikle saksıları 2-3 yılda bir değiştirilir. Hem toprakları havalandırılır. Eğer çok nemli rutubetliyse toprağını da değiştirip birazcık taze ve yeni toprak katmakta da fayda vardır. İşte bu toprak değişiminde aşağıda gördüğünüz gibi birçok kök çıkartmış olan barış çiçeğinin herhangi bir küçük kökünü kendi gövdesinden ayırıp başka bir yere aktarıp ekebilirsiniz. Bu da çok rahat köklü olduğu için tutup canlanıp büyümeye devam edecektir. Daha evvelden de söylediğim gibi bu çiçek 9-10 yıllık bir çiçek. Ben bu çiçekten çok kök ve çelik aldım, çoğaltıp dağıttım. Çok bereketli bir çiçek. Belki de yapmasaydım daha da büyük olacaktı. Ama çok fazla büyük çiçeği de ben sevmediğim için bu benim için ideal boyda, dağıtmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Havasıyla salonuma çok güzel bir katkı sağladığını düşünüyorum.
Sizler de barış çiçeği edinmek isterseniz yakınlarınızdan bu şekilde çoğaltma yöntemiyle tedarik edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Benim atladığım bir konu varsa bunu da yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum. Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kauçuk çiçeğinin çoğaltılması ve çoğaltırken dikkat etmemiz gereken püf noktaları. Bu benim kauçuk çiçeğim. Neden bu kadar yaprakları parlak diyorsanız, ben yapraklarına zeytinyağı sürüyorum. Yaklaşık bu parlaklık 3 ay devam ediyor. Sürmemin sebebi de kauçuk yaprakları çok çabuk lekelenen ve lekesini, tozunu gösteren yapraklar. Daha şık ve görseli daha iyi olması açısından ve yağında onu beslediğini düşünerekten bu şekilde bir uygulamam var. Eğer kauçuk baktıysanız bilirsiniz, bu yapraklar çok terleme yapan yapraklar, sürekli su kaybederler. Ama su kaybetmesine rağmen kauçuk çiçeği çok fazla su sevmez. Söyleyeyim, bu gerçi bakım videosu değil ama ekstradan size belirtmiş olayım. Öncelikle kauçuk çiçeğini çoğaltacak isek taze bir dal seçmeliyiz. Yani daha evvelden kalmış 2-3 yıl beklemiş bir dal değil de kahverengi yerine yeşil dal daha uygun olacaktır. Kauçuk çiçeğini yapraktan çoğaltmaya kalkmayınız. Çünkü köklenmesine rağmen yapraktan çok fazla büyüme göstermeyecektir. Bu genç dalı ana gövdeden ayırdıktan sonra içerisinden kauçuk dediğimiz süte benzeyen bir madde akacaktır. Bu biraz yapışkandır. Kıyafetlerimize, halımıza, mobilyamıza damlatmamaya dikkat edelim. Bunun akması için 5 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra suya koyacağız. Suya koyduğumuz zamanda da dikkat etmemiz gereken bir şeyler var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi bir tane dal ayırdım ama ben bundan daha fazla çiçek elde edebilmek için bunları yaprak yaprak bölüyorum. Ama her yaprak bir dala bağlı olması lazım. Çünkü dal kısmını köklendireceğiz ve oradan çiçeği büyütmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bunları suya bıraktık. Tam 13 gün sonra köklerin gelmiş olduğu hal budur. Şeffaf bardağa bıraktığımız kökler gördüğünüz gibi oluşmaya başlamış. Yani gün ışığını gören kökler bize cevap vermiş. Yaklaşık 13 gün geçti. Ama güneş ışığını görmeyen kökte hiçbir gelişim yok gördüğünüz gibi. Demek ki biz bu çiçeği köklendirebilmek için şeffaf bir bardağa koymamız lazım. Köklerinin güneş ışığını alması gerekiyor. Kısacası arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken şeyler taze dal olacak. Yapraktan olmayacak, mutlaka yaprak bir dala bağlı olacak. Aynı zamanda bunu kestiğinizde kauçukların etrafa akmamasına dikkat edeceksiniz. Suya koyacaksınız. Kök gün ışığını görüyor olacak. Toprağa aktardığınız zamanda da kış şartlarında 10 günde bir sulama yapacaksınız. Yaz şartlarında haftada 2 olabilir. Dediğim gibi aslında suda köklenen bir bitki olmasına rağmen çok aşırı suyu da sevmiyor. Sevgili arkadaşlar, benim kauçuk çiçeğim normal çiçek toprağında. Ben birazcık daha besinli bir toprak tercih etmiştim. Çiçekçiden özel bir karışım almıştım. Yani içerisinde ponza ya da torf yok şu anda. Bu bitki burada hayat buldu. Birkaç tane de yaprak çıkarttı. Yani gayet bu toprağın içerisinde sağlıklı, mutlu. Gördüğünüz gibi çoğaltmak çok kolay. Siz de evinizde hem birkaç tane çiçek yapabilirsiniz ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.